arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz gibi çok tatlı bir pamuk şekeri takım ile karşınıza geldim. Şapka, patik ve çok güzel bir hırkadan oluşan bir takım yaptım ben. Daha önceden bu patiğin ve şapkanın anlatımını ben YouTube kanalıma yükledim. Her ikisinin anlatımı YouTube kanalımda var. Eğer siz de benim gibi bu şekilde bir takım yapmak isterseniz ben bunların olduğu YouTube linkini bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız hem bu tatlı şapkamızın hem de patiğin YouTube linkini bulabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman siz de bunun gibi bir takım oluşturabilirsiniz. Biz bugün bu güzel pamuk şekeri hırkamızı yapacağız. Hırkamızın örgüsüne yakadan zincir çekip trabzanlar yaparak başlıyoruz. Belli noktalarda arttırmalar yaparak roba örgüsünü elde ediyoruz. Robanın örgüsü istediğimiz ölçüye gelince kolları gövdeden ayırıyoruz. Örgümüze gövde ile devam ediyoruz. Daha sonra kol bölümüne geçiyoruz. Her iki kolu ayrı ayrı örüyoruz. Modelimiz aşağı doğru açılan bir model, bakın. Kol altından itibaren gövde aşağı doğru açılıyor. Aynı model kolda da devam ediyor. Kolun uca doğru açılan bir model arkadaşlar. O yüzden yapan arkadaşlar kol çok geniş oldu diye merak etmesin. Modelimiz böyle aşağı doğru açılan bir model. Bu hırkanın örgüsünde ben Nakolux Minnoş Baby ipini kullandım. Üzerinde 100 gram 340 metre yazmakta. Renk numarası 230-69. İp markası vermeyi pek tercih etmiyorum. Ama yorumlardan sizlerden çok fazla talep geliyor kullandığım ipin markası ve renk numarasıyla ilgili. Onlar için söylüyorum arkadaşlar. İstediğiniz marka ipi istediğiniz renk ile kullanabilirsiniz. Ben bakın burada 2 adet düğme kullandım. Aynı düğmenin renginden patiğin tabanını da yaptım. Bir takım oluşturdum bu şekilde. Tığ olarak da 3 milimlik bir tığ kullandım. Bakın bu şekilde 3 milimlik bir tığ. Bu tığ kullanıp bu ip ile ördüğüm zaman 3 aylık ölçüde bir takım yaptım ben. Siz daha büyük bebekler için yapacaksanız 3,5-4 numara tığ kullandığınız zaman hırkanızın ölçüsü büyük olacaktır arkadaşlar. Doğumdan itibaren de kullanılabilecek bir hırka ama. Size bitmiş haliyle bir de ölçülerini vereyim. Bugün bu hırkamızın anlatımını yaptım ben arkadaşlar. Aynı ölçüler. Bakın. Kol altından ölçüyorum. 23 santim. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 16 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 28 santim. Kol boyunda ölçelim. Omuzdan itibaren 23 santim. Kol altından itibaren ölçüyorum. 13 santim. Bu da 3 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu. Siz bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Aynı sayıda başlayıp robayı 1 veya 2 sıra fazladan yaptığınız zaman ölçünüz de büyük olacaktır arkadaşlar. Arttırma yaptık çünkü burada. Malzemelerimizde söyledik. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu tatlı ve güzel pamuk şekeri hırkamızın örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Örgümüze roba başlangıcı için zincir çekerek başlıyoruz. Bakın şu şekilde ilk ilmeği oluşturuyorum. Siz kendinize göre ilk ilmeği nasıl kolay geliyorsa öyle oluşturabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Başlangıç için bana 65 zincir gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 65 zinciri çektim. Bu zincirimizin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın şu şekilde sıfır noktasını başlangıca tutuyorum. Çektirmeden ölçüyorum.
29 santim. Benim için yeterli bir uzunluk bu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk sırada trabzanlar yapacağız arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Dördüncü zincirin içerisine trabzan yapıyorum. Takip eden zincir üzerine de trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerin üzerine bir sıra trabzan yapıyoruz. Toplam bize 65 trabzan gerekiyor. 65 trabzanı tamamlayalım. Son zincir üzerine de trabzanı yaptım. Toplam 64 trabzan, bir de bu 3 zincirle oluşturduğumuz trabzan var. 65 trabzanımız var. İkinci sıradayız. İkinci sırada modelleri de yerleştiriyoruz. İkinci sıra bir çift bir tek trabzanlar yapacağız. Bu ilk ilmek üzerine bakın bir zincir çektim, örgüyü çevirdim. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen takip eden ilmek üzerine bir trabzan yaptım. Tekrar aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Bakın bu ilmeğe, buna tek trabzan yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Buna çift trabzan yapacağız. Bir yaptım. Aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bir sonrakini bakın tek trabzan yapıyorum. Takip edeni çift trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde bir çift bir tek bir çift bir tek trabzan olarak devam edelim. Sırayı bir çift bir tek yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. Bir ilmeğe tek trabzan, bir ilmeğe çift trabzanlar yaptık bu sırada. Sıra sonunda çift trabzanı yaptım. Bakın bu son ilmeği bir alt sırada dönüş yaparak oluşturduğumuz bir trabzan vardı. Onun son zincirinin üzerine bakın tığı takıyorum. Oraya bir trabzan yapıyorum. Sıra sonunda da bir trabzan oldu. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü sıradayız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tepe noktasına battım. Trabzanı yaptım. Bakın burada iki trabzan yapmıştık bir yere. Bunun ikisinin ortasına bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Aynı şekilde iki trabzan yaptık ama arada bir zincir çektik bu sırada. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek görünen trabzanı bakın tek yaptığımız trabzanı tepe noktasına batmıyorum. Boşluktan alıyorum. Şu şekilde bakın tığı boşluğa takıyorum. İlmek alıp çıkarıyorum. Bu trabzanı çok sık yapmazsanız daha güzel oluyor. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın takip eden trabzan iki trabzan görünüyor. Bunun ortasında bulunan boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Çift trabzanın ortasında bulunan bu boşluğa bir trabzan, bir zincir,
bir trabzan yapıyorum. Tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu çift trabzanın ortasına bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tek olan trabzanları boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Çift trabzanların ortasına bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Bakın sıra sonunda yine son trabzanı da bakın tepe noktasına batarak yapıyorum. Sıra başında da aynı şekilde tepesine batarak yapmıştık. Sıra sonunda da aynısını yaptım bakın. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden bakın bu bir boşluğa bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaptığımız yer, buraya aynı şekilde bir trabzan, bir zincir, aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Bu boşluktan aldığımız trabzan vardı bakın. Şu tek trabzan, onu yine boşluktan alıyoruz ama ters taraftan bakın. Bu şekilde ters taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım. Takip eden bu modelli olan yeri bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olarak yapıyorum. Bu tek olan bakın boşluktan alarak yaptığımız trabzanı da boşluktan alıp trabzan yapıyorum ama ters taraftan geliyor bakın. Hep aynı yönden alacağız. Bir sonraki sırada düz gelecek, düz taraftan yapacağız. Bu bir zincirlik boşluğa bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Bu tek olan trabzanı bakın diğer taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Sıra sonunda geriye dönelim. Yine aynı bu şekilde bir boşluktan alıp bu trabzanları boşluktan alıp trabzan yapacağız. Bu bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olan model içerisine de aynı şekilde devam edeceğiz. Şu anda dördüncü sıradayız. Beşinci sırada bu sıranın aynısı olacak. Aynı sayılarla modellerimizi, sıramızı tamamlayalım gelelim. Roba çalışmamızı bakın bu modelli olan yerleri bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olarak 3. sıra sonuna geldim. Artık arttırma yapacağız buralarda. Bir zincir çekiyorum. Başta bulunan trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Bakın ilk ilmek içerisine trabzanı yapıyorum. Bu bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olan bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 bir zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Bakın bir trabzanı yaptım. İkinci trabzanı da yaptım. Bu tek olan trabzanlar örgü bitisiye kadar devam edecek arkadaşlar. Bakın bu tek olan trabzanı boşluktan aldım. Ters taraftan trabzan yaptım. Bu bir zincirlik boşluğa 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bu tek olan trabzanı bakın boşluktan alıyorum, ters taraftan trabzan yapıyorum. Bu bir zincirlik boşluğa 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapıyorum. 2 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum.
Aynı boşluk içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Tek olan trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bir zincirlik boşluğa 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettiriyoruz. Bakın artık arttırmaları da yaptık. Bu bir zincirlik boşluklara 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanları yine boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Robanın örgüsünü bu şekilde devam ettireceğiz. Yapacağınız örgünün büyüklüğüne göre bu sıra değişecektir arkadaşlar. Toplam bir 5-6 sıra kadar bu bir zincirlik boşluklara 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan olarak devam edelim. Hırkanın roba yüksekliğini bakın 10. sıra olarak tamamladım. Sayıyorum başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk sıra trabzan yaptık. İkinci sırada bir çift bir tek yaptık. Sonraki 3 sırada bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaptık. Takip eden 5 sırada da 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan olarak tamamladık. 11. sıradayız. 11. sırada tekrar arttırma yapacağız. Robanın şeklini bir görelim. Bakın görüntü olarak böyle. Bir zincir çekiyorum. Bakın örgüyü çevirdim. Bu ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu bir zincirlik boşluk içerisine 3 trabzan yapıyorum. Buraya kadar 5 sırada 2 trabzan yapmıştık. Bu sıradan itibaren 3 trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, bir zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek olanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu bir zincirlik boşluğa 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. 11. sırayı da 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak tamamladım. Sıra sonuna geldim. Böylece ben yapacak olduğum hırkanın büyüklüğü için roba yüksekliğini tamamlamış oldum. Kaç santim olduğunu ölçelim. Bakın neresinden ölçerseniz ölçün sayı değişmeyecektir. Yuvarlak bir roba yaptık çünkü. Başlangıçtan itibaren ölçüyorum 10 santim. Bu da benim yapacağım büyüklükte bir hırka için yeterli bir yükseklik oldu. Siz daha büyük bebekler için yapacaksanız bir sıra daha bu 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak devam edin. Ondan sonra roba ayrımlarını yapabilirsiniz. Bir sıra daha roba sırası gitmeniz robayı büyütecektir, ölçüde büyüyecektir. Bir sırada 32 model var. Şimdi bunları işaretleyelim. Önleri, arka bölümü ve kolları ayıralım. Ona göre örgümüze gövde ile devam edelim. Ön bölüm için 4 model işaretliyorum. 1, 2, 3, 4. 4 modelden sonra bakın bu bir trabzan yaptığımız yere bir işaret iğnesi takıyorum. Kol için sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 modelden sonra bulunan
bu tek trabzana bir işaret takıyorum. Diğer ön bölüm için sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4 modelden sonra bir işaret takıyorum. Diğer kol içinde 2, 4, 6, 8. 8 modelden sonra tek trabzana işaret taktım. Arka bölüm içinde 2, 4, 6, 8 model kaldı. Şimdi roba ayrımlarımızı işaretledik. Örgümüze geçebiliriz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu bir zincirlik boşluğa 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak devam ediyorum. Bakın 1, 2, 3, bir zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Arada bulunan bakın bu tek trabzanı ters tarafa denk geldi. Boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Aynı bir zincirlik boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. İşaret yaptığımız yere kadar devam edeceğiz aynı şekilde. Ön bölüm için işaretlemiş olduğumuz 4 modeli tamamladım. Kol altını geldik arkadaşlar. Bakın bu kol için 8 model işaretlemiştik. 2, 4, 6, 8. Bunları ayırıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk işareti taktığımız bakın ön ile kolu ayıran ayrım yerinde bulunan bu tek trabzana tığı takıyorum. Diğer işareti taktığımız bakın bu trabzana da tığı taktım. Kol ayırdık bakın burada. İpi alıyorum. Bir defa trabzan yapıyor gibi yaptım. Bakın çektim. İkinciyi çıkardım. Bakın bir trabzan oluşturduk burada. Bunu artık şu şekilde çevirebiliriz. Burada tersten olan trabzanı yapmış olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölüm için işaretlemiş olduğumuz bu modellerin örgüsüne devam ediyorum. 1, 2, 3 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tek olan trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde arka bölüm için işaretlenmiş olduğumuz bu 8 modeli tamamlayalım. Bakın kol altında da bu bir trabzan devam edecek. Diğer işareti yaptığımız buraya kadar 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak devam edelim. Arka bölüm için ayırmış olduğumuz 8 modeli yaptım. Bakın 2, 4, 6, 8 işaretli yerlere geldim. Bu işaretli yer ile bakın bu kol için ayırmış olduğumuz 8 modeli atlıyorum. Bu iki işaretli yeri birleştirip tek trabzan yapacağız bakın. Buraya bakın bu ilk işaretli olan yere takıyorum. Kolda bulunan modelleri atlıyorum. Diğer işareti taktığımız yere de tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Buraya trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Ön bölüm için ayırmış olduğumuz 4 modeli 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak
Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Bakın bu tek trabzanı tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Böylece kolu gövdeden ayırmış olduk. Bakın 4'er model ön bölümlerde, 8 model arka bölümde var. Artık örgümüze bu gövde ile devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu bir zincirlik boşluğa yine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir çekiyorum. Bu kol altında tek trabzan yaptığımız yere kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan 4 modeli bakın 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak bu kol altına kadar geldim. Burada bulunan bu tek trabzanı boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bakın şu şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Arada yine aynı şekilde bakın hiç değişen bir şey olmadı. Devam ediyoruz. Arka bölümde bulunan modellere de 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 2 3 arada bulunan tek trabzanları tek trabzan olarak devam ediyorum. Bakın kol altında değişen hiçbir şey olmadı. Modelimizde değişiklik olmadı. Diğer kol altına kadar bütün modellerin üzerine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak devam edelim. Diğer kol altında bulunan tek trabzana geldim. Bakın yine aynı şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ön bölümde bulunan bakın bu modellere 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda tek olan trabzana tepe noktasına batıp trabzan yapıyorum. Sırayı böylece tamamlamış olduk. Bakın modelimiz de artık aynı şekilde devam ediyor. Örgümüzü bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Bu 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak 3 sıra tamamladık. 2 sıra daha aynı şekilde 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak devam edelim. Robanın örgüsünü 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak 1 2 3 4 5 sıra olarak tamamladım. Bu sıradan sonra tekrar arttırma trabzanları yapacağız. 15. sırayı tamamladık. Şu anda 16. sıradayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. 16. sırada bir trabzan yapıyorum ilk trabzana. Buraya 3 trabzan olan yere 4 trabzan yapacağız. Bu ilk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine bakın bir trabzan yapıyorum. Takip eden ikinci trabzanın üzerine de trabzan yaptım.
2 trabzanın üzerine trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir zincirlik boşluğa 1 2 trabzan yapıyorum. Bakın 4 trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bu bir zincirlik boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 trabzanı yaptım. Bu takip eden 3 trabzanın, bakın bu trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzan üzerine de trabzan yapıyorum. Son trabzana hiçbir trabzan yapmıyorum. Bunu atlıyorum. Tek trabzana geçiyorum. Boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bir sonraki modele geçiyoruz bakın. İlk trabzanı atlıyorum. İkinci ve üçüncü trabzanlara trabzan yapacağız. İkinci trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanın üzerine de trabzan yaptım. Bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 4 trabzan oldu bakın. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincirlik boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Takip eden bu 2 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Modelde artık bakın 1 2 3 4 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan oluşuyor. İlk ve son trabzanlara bakın, modelin başında ve sonunda bulunan trabzanları boş bırakıyoruz. Diğer iki trabzana trabzan yapıyoruz. Boşluktan olan trabzanı trabzan yaptım. Tek olan trabzandan sonra bakın ipi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanı atlıyorum. İkinci ve üçüncü trabzanlara trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar bütün modelleri 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan olarak tamamlayalım. Dört trabzan, bir zincir, 4 trabzan olarak bakın sıra sonuna kadar geldim. Son trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. 17. sıradayız. Artık örgümüzü 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan olarak devam ettireceğiz. Bu ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu 17. sırada tekrar 4 trabzan yapacağımızdan boşluğa 2 trabzan yapacağız. Başta bulunan bakın 1 2 ilmeği atlıyorum. 3. ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden trabzan üzerine de trabzan yapıyorum. 1 2'yi atladım. Sonda bulunan 2 trabzanın üzerine trabzan yaptım. Bir zincirlik boşluğa 1 2 trabzan yaptım. Bakın 4 trabzanımız var. Bir zincir çekiyorum. Bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 takip eden bakın bu 2 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 sonda bulunan bu 1 ve 2 trabzanı atlıyorum. Tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. Diğer modelde 1 2 trabzanı atlıyorum. 3. trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın 4. trabzana da trabzan yaptım. Başta ikisini atladım. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 bir zincir çekiyorum. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Takip eden bakın bu 4 trabzandan ilk 2 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Sonda bulunan 2 trabzanı boş bırakacağız. Bakın bu 2 trabzanı atlıyorum. Tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1
2 trabzana atlıyorum. 3. trabzana trabzan yapıyorum. 4. trabzana trabzan yapıyorum. 1 2 bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Örgümüz artık bakın bu şekilde 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan olarak devam edeceğiz. Modellerde bakın bir sonraki sırada da aynı şekilde ilk 2 trabzana atlayacağız. 3 ve 4. trabzana trabzan yapacağız. Boşluğa 2 trabzan yapacağız. Bir zincir çekeceğiz. Takip eden 2 trabzanın üzerine trabzan yapacağız. Sonda 2 trabzanı boş bırakıp bu tek trabzanı boşluktan alıp yapacağız. Bu şekilde örgümüzü devam ettirelim. Hırkanın yüksekliğini ne kadar istiyorsanız o kadar sıra sayısınca yapabilirsiniz. Eğer daha dökümlü dursun istiyorsanız 5 sıra bu şekilde 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan yapabilirsiniz. 5 sıradan sonra tekrar arttırma yapıp 5 trabzan, 1 zincir, 5 trabzan şeklinde devam edebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmıştır. Gövde yüksekliğini bu şekilde devam ettirelim, tamamlayalım. Gövde yüksekliğini bakın kol altından itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra olarak buraya kadar geldim. 16. sırada 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzana geçmiştik. Bu şekilde 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan olarak 2, 4, 6, 8 sıra yaptım. Şimdiki sırada tekrar bir arttırma yapmak istiyorum. Şu şekilde bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu 4 trabzandan ilk trabzanı atlıyorum. Takip eden 3 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bakın biri atladım. İkinciye bir trabzan yaptım. 2 3 trabzanı yaptık. Bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 5 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 bakın burada bulunan bu 4 trabzanın ilk 3 trabzanına trabzan yapıyorum. 2 yapmıştık zaten. 3 4 5 bu son trabzanı atlıyorum. Ona bir şey yapmıyorum. Boşluktan olan trabzanı boşluktan aldım. Trabzan yaptım. 1 atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın diğer modele geçtim ve devam ediyorum. Toplam 5 trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 5 trabzan yapıyoruz. 5 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa bir trabzan. 2 trabzan. Takip eden 3 trabzanın üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın görmekte olduğunuz gibi ilk trabzanı atladık. Takip eden 1, 2, 3 trabzanın üzerine trabzan yaptık. Boşluğa 2 trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Boşluğa 2 trabzan yaptık. Takip eden 3 trabzanın üzerine trabzan yaptık. Son trabzanı atladık. Boşlukta olan bakın şu trabzanı tek olanı boşluktan trabzan olarak alıp yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. İlk trabzanı atlıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu 5 trabzan, bir zincir, 5 trabzandan da 2 sıra yapalım. Gövde örgüsünde 2 sırada 5 trabzan, bir zincir, 5 trabzan yaptım bakın. Böylece gövde uzunluğunu ben tamamlamış oldum. Siz isterseniz 1-2 sıra daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Uzunluk tamamen tercihinize kalmıştır. Şimdi bu ön patlarda bir sıra sık iğne çalışması yapmak istiyorum. Sık iğne çalışması yaparken bu roba bölümünde 2 tane de düğme için düğme bileti yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk ilmek içerisine bir sık iğne yapıyorum. Bakın trabzan üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 bu bir zincir çekerek döndüğümüz yerlere bakın ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum.
trabzan olan bakın bunlara ikişer defa sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak bu roba başına kadar, yani kol kesimini yaptığımız yere kadar gidelim. Bakın roba bitimine kadar sık iğneler yaparak geldim. Burada bir düğme biritini buraya yapalım. İkincisinde bu hemen yakayı başladığımız yere yaparız. Düğme biriti yapmak için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne olarak batıyorum bakın. Bu şekilde bir düğme biriti oluşturduk. Bu düğme biritini yapmak için çekmiş olduğumuz zincir sayısı dikecek olduğunuz düğmenin büyüklüğüne göre değişir. Ben inci düğme dikmek istiyorum. Onun için bu şekilde 5 zincir yeterli oldu. Siz daha büyük düğme dikecekseniz 6 zincir de çekebilirsiniz. Ve sık iğnelere devam ediyorum. Diğer düğme biritini yapacağımız bu örgüye başladığımız yere kadar sık iğnelere devam ediyorum. Bakın diğer düğme biritini de buraya yapmak istiyorum. Arada mesafe bu kadar yeterli. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne olarak batıyorum. Trabzan üzerine bir sık iğne yaptım. Bakın yakayı başladığımız yere geldim. Buraya sık iğne yapıyorum. Bu boyun çevresinde de sık iğne yaparak diğer ön pata geçmek istiyorum. Bakın buraya da sık iğne yapacağız. Oraya kadar boyun çevresinden de bir sıra sık iğne yapalım. Bakın bu şekilde sık iğnelere boyunun çevresinde devam ediyoruz. Diğer ön patta da sık iğneleri yapalım. Buraya kadar gelelim. Boyunun çevresinde bakın sık iğneleri tamamladım. Bu ön patta da aynı şekilde sık iğneler yaparak etek ucuna geldim. Burada düğme biriti yapmadık. Buraya bakın düğme diktim. Karşı tarafa düğme biritleri hazırlamıştık. Bunların tam karşısına gelecek noktalara bu şekilde 2 tane düğmeyi diktim ben. Burada ipimi keseceğim. Bakın şimdi şu şekilde modele başladığımız bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak burayı bakın yuvarlak bir görüntü elde ettim. Bir zincir çekip ipi burada kesiyorum. Böylece hırkanın gövde örgüsünü ön pat çalışmalarını düğme biritinde yapmış olduk. Şimdi kollarını yapalım. Bakın ben kolun birisini çalıştım arkadaşlar. Şimdi diğer kolu sizinle birlikte yapalım. Kolumun örgüsüne bakın. Bu kol altında burada bir trabzan görünümü yapmıştık bakın. Bu ilmeğe tığ takıyorum. İlmeği bakın şu şekilde buraya bir defa düğüm atalım. Sağlam bir görüntü elde edelim arkadaşlar. Düğüm attık, sağlamlaştırdık. Bu kol altında oluşturmuş olduğumuz bu trabzan vardı bakın. Bunun buradan şu şekilde bir ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Modellerimize başlayacağız. Bakın kolu da 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan da bırakmıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Örgüyü çeviriyorum. Gövdenin örgüsünü çevirerek ördüğümüz için kolda da örgüyü çevirerek örelim. Görüntü farklılığı oluşmasın arkadaşlar. Üst zinciri çektim. İpi tığın üzerine aldım. Gördüğüm bu ilk modeli, kolda gördüğüm ilk modelin ortasında bulunan bir zincirlik boşluğa 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum.
Bakın bu şekilde. Modelimize devam ediyoruz. Tek olan trabzanı boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. Diğer model ortasına geçiyorum. Aynı şekilde 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın buna da aynı şekilde 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaptım. Tek olan trabzanı boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. Takip eden modele geçip 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde kol için ayırmış olduğumuz bakın 2, 4, 6, 8 model ayırmıştık. Bu 8 modelin hepsine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapalım. Tek trabzanları da boşluklardan alarak sıra sonuna kadar, bu kol altına kadar devam edelim. Kol örgüsü içinde 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. Kol altını başladığımız yerdeyim. En son modeli yaptım. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Şimdi bunu başlangıç ile birleştireceğiz. Kol örgüsüne başlarken bakın burada 3 zincir çekmiştik başlangıçta. Ona bakın ipi tığın üzerine almadan o 3 zinciri boşluğa takıyorum. İlmek alıp kaydırma tekniği yaparak bakın birleştirmiş oldum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Gördüğüm bu ilk modelin üzerine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek olanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer modele geçip 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar bir birleştirmesini birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın kolun örgüsünü devam ederek yine sıra sonuna geldim. Bu son yaptığımız modeli başlangıçta yapmış olduğumuz bu model ile birleştireceğiz. Bu 3 zincir çekerek başladığımız boşluğa tığ takıyorum. İlmek alıp kaydırma tekniği yaparak bakın burayı birleştirmiş oluyorum. Bakın bu trabzan devam ediyor. Aynı şekilde bakın gövdede de devam etmişti. Kol altında da bu bir trabzan devam ediyor arkadaşlar. İki model ortasında bulunan trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Ve ilk modelin üzerine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Tek olan trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer modele geçip örgüme devam ediyorum. Kolun örgüsünde 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak devam ettireceğiz. Bu aralarda tek yaptığımız trabzanları boşluktan alacağız. Aynı gövdede yapmış olduğumuz gibi. Ben bu kolun örgüsünü sayıyorum bakın arkadaşlar. Kol altından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra olarak tamamladım. Bu kolu da aynı şekilde 10 sıra olarak tamamlayalım. Bakın şu anda 2 sıra tam bitmiş görünüyor. Birleştirdiğimiz sırayı saymıyoruz. 2 sıra bitmiş görünüyor. Bu kolun örgüsünde 10 sıraya tamamlayalım gelelim. Hiçbir arttırma yapmıyoruz. Bu 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak kolun örgüsünü devam ediyoruz. Bakın bu genişlik gayet iyi. Gövde bölümüyle de uyumlu oldu. Aynı şekilde 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaparak bu tek trabzanları da boşluklardan alarak ve sıra sonlarında geriye dönmeyi unutmayalım. Bu şekilde devam ederek kolun örgüsünü tamamlayalım gelelim. Kolun örgüsünü ben tamamladım arkadaşlar. Son sırada son modeli yaptım. Bu son yaptığım modeli başlangıçta yapmış olduğum bu 3 zincir ile kaydırma tekniği yaparak bakın
birleştirdim, bitirdim. Bir zincir çekip ipi burada kesiyorum. Böylece hırkamızın örgüsünü bitirmiş olduk. 8 model ile başladığımız kolun örgüsünü 10 sıra olarak bitirdim. Sayıyorum bakın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. İpin ucunu iğne yardımıyla veya tığ yardımıyla şu şekilde içeriden kaybedebiliriz artık. Ters taraftan ilmeklerin arasından geçirerek ipin ucunu kaybediyorum. Keselim ipin ucunu. Böylece hırkamızın örgüsünü tamamen bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi çok şirin oldu arkadaşlar. Çok şık oldu ayrıca. Bakın hırkanın arka görüntüsü de bu şekilde. Etek ucu ve kol ucu bakın hafif uca doğru volanlı oldu. 0-3 aylık için çok güzel bir ölçüde hırka yaptık. Hırkanın bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından enini ölçüyorum. 23 santim. En geniş yerden bakın etek ucundan enini ölçüyorum. 32 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından ölçtüğümüz zaman bakın şu şekilde 16 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 28 santim. Kol boyunu ölçüyorum. Bakın şöyle ölçelim. Daha net görünsün. Kol altından ölçtüğümüz zaman 12 santim. Omuzdan itibaren ölçüyorum. 23 santim. Bu da dediğim gibi 0-3 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu. Siz daha büyük bebekleriniz için yapıyorsanız bu kol boyunu daha uzun yapmalısınız. Gövde ili aynı uzunlukta da olmasın ama gövdeden kısa olması gerekiyor kol örgüsünün arkadaşlar. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.